2021 yılında karşımıza çıkan, günümüzün en büyük fenomenlerinden biri haline gelen Squid Game, herkesin konuştuğu ve üzerine sayısız teori ürettiği bir yapım oldu. Fakat bu dizinin arkasında sadece kurgu mu var? Yoksa gerçekten de modern toplumun karanlık yüzünü ifşa eden bir hikayeyi mi gizliyor? Hadi gelin Squid Game'in ardındaki gizemli bağlantılara daha yakından bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bu kanalı yeni açtığım için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. İçeriklerim hoşunuza giderse kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Ben Kayıp Kod. ...1970'ler ve 1980'ler arasında Güney Kore'nin Busan şehrinde The Brothers Home, Kardeşler Evi adında bir tesis kuruldu. Görünüşe göre evsizleri, yetimleri ve toplumdan dışlanmış bireyleri barındırmak ve onlara yardım etmek amacıyla açılmış olan bu yer, aslında tarihin en karanlık toplama kamplarından biri olarak anılmaya başlandı. İlk başta Kardeşler Evi halkın gözünde evsizlere ve yardıma muhtaç bireyleri bir umut kapısı gibi görünüyordu. Hükümet de bu girişimi destekler görünüyordu. Çünkü o dönemde Güney Kore ekonomik zorluklarla boğuşuyordu ve sokaklarda artan evsiz nüfus büyük bir sorun haline gelmişti. Ancak zamanla bu tesisin kapılarının ardında neler döndüğü gün yüzüne çıkmaya başladı. Tesis 20 fabrikayı içeriyor ve içeride kalan insanların zorla çalışmaları isteniyordu. Evsizler, sokaklardan toplanan çocuklar ve hatta hükümete karşı çıkan öğrenci protestocuları bu tesisi zorla götürüp hapsediliyordu. Tesisin yetkilileri burayı bir yardım merkezi gibi göstermesine rağmen içerideki koşullar insanlık dışıydı. İnsanlar günde saatlerce ağır işlerde çalıştırılıyor, yeterli beslenme ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılıyordu. Tesisin yardım eli uzattığı iddiasıyla topladığı kişilerin yalnızca %10'unun gerçekten evsiz olduğu daha sonradan ortaya çıktı. Geri kalan %90'lık kesim çeşitli bahanelerle topluma zarar verebileceği öne sürülen bireylerden oluşuyordu. Kardeşler Evi yalnızca zorla çalıştırılma değil, aynı zamanda sistematik işkence ve kötü muameleyle de biliniyordu. Kampın yöneticileri içeridekileri kontrol altında tutmak için fiziksel şiddet uyguluyordu. Kaybolan kişiler listesi oldukça uzundu. İnsan hakları ihlalleri o kadar vahimdi ki kamp zamanla modern bir toplama kampı olarak adlandırılmaya başlandı. Hükümet ve medya bu tesisin varlığını uzun süre halktan gizledi. Kardeşler Evi'nin halka açık yüzü, evsizlere sıcak bir yuva sağlayan bir yardım merkeziydi. Ancak içeride yaşananlar yalnızca birkaç cesur gazetecinin ve aktivistin çabalarıyla gün yüzüne çıkabildi. Tesisin asıl amacı hükümetin sorun olarak gördüğü bireyleri toplumdan izole etmek ve onları birer iş gücü olarak kullanmaktı. Kardeşler Evi'nde halktan gizlenen bir diğer dehşet verici gerçek içeride düzenlenen ölümcül yarışmalardı. Kampın yöneticileri hem içeridekilerin düzen içinde kalmasını sağlamak hem de kendi eğlenceleri için korkunç oyunlar düzenliyorlardı. Bu yarışmalar günümüz televizyon programlarına benzeyen şekilde birer eğlence olarak sunulsa da kaybedenler için sonuçlar ölümcül oluyordu. Oyunlar genellikle içerideki bireyleri gruplar halinde ya da bireysel olarak birbirleriyle rekabet etmeye zorluyordu. Her biri fiziksel, psikolojik ve stratejik yetenekler gerektiren bu oyunlar kampta kalanları korkuyla itaat etmeye zorlayan bir araç olarak kullanılıyordu. Yarışmaları kazananlara küçük ödüller verilirken kaybedenlerin cezası çoğu zaman ölüm oluyordu. Kardeşler Evi ile Squid Game arasında bağlantı olduğuna dair anlatılan bu ürkütücü teori birçok kişinin tüylerini ürpertmiş olabilir. Ancak gerçekleri ortaya koymanın zamanı geldi. Aslında anlattığım tüm bu hikaye, komple teorilerini seven insanların uydurduğu bir hikayeydi. Gördüğünüz tüm bu görseller aslında bir dijital tasarımcı tarafından yapay zeka ile üretilmiş görsellerdi. Gelin şimdi gerçeklere beraber bakalım. Öncelikle Squid Game dizisinin yaratıcısı Won Dong, diziyi yazarken herhangi bir gerçek olaydan esinlenmediğini açıkça belirtmiştir. Wang, dizinin temelini 2009 yılında yaşadığı finansal zorluklar sırasında kaleme almış ve hikayeyi o dönemde Kore toplumundaki gelir eşitsizliği, borç kültürü ve bireylerin maddi çaresizliklerini yansıtacak şekilde oluşturmuştur. Kardeşler Evi gibi iddialar dizinin yapım süresinde hiçbir zaman gündeme gelmemiştir. Ayrıca dizide kullanılan oyunlar Kore'nin geleneksel çocuk oyunlarından esinlenilmiştir. Örneğin kırmızı ışık yeşil ışık veya şeker kalıbı oyunu gibi sahneler tamamen Wang'ın çocukluk anılarından gelmektedir. Bu oyunlar geçmişin nostaljisini modern dünyadaki acımasızlıkla birleştirmek amacıyla hikayeye dahil edilmiştir. Yani dizideki hiçbir oyun gerçek hayatta ölümcül bir şekilde oynanmamıştır.
Kardeşler Evi'ne dair yapılan araştırmalar bu tesisin var olduğunu ve geçmişte insan hakları ihlalleriyle anıldığını doğrulamaktadır. Ancak bu tesisle ilgili bilinen tek gerçek, burada evsizler ve sokaktan alınan çocukların zorla çalıştırıldığı, kötü muamele gördüğü ve insanlık dışı şartlara maruz bırakıldığıdır. Kardeşler Evi'nde Squid Game'deki gibi ölümcül oyunlar oynandığına dair hiçbir somut kanıt veya kayıt bulunmamaktadır. Bu tesisin Squid Game dizisine ilham kaynağı olduğuna dair yapılan tüm bu iddialar yalnızca birer komplo teorisinden ibarettir. Kardeşler Evi, Güney Kore'nin karanlık tarihine dair üzücü bir gerçek olsa da dizinin yaratıcı ekibinin bu olaydan haberdar olduğu ya da bu olayı hikayeye dahil ettiği yönünde herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Sonuç olarak Squid Game'in gerçek bir olaydan esinlendiği iddiaları hayal gücümüzle oynanan bir başka yanılsamadan ibaret. Gerçek ile kurgu arasındaki ince çizgiyi çözmek her zaman kolay değildir. Ama unutmayın, her kaybolan hikaye bizi yeni bir olayın peşine düşmeye davet eder. Videoyu beğendiyseniz abone olup beğenirseniz bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Ben Kayıp.